Herkese merhaba, nasılsınız? Bugün neden Amerika'ya geldim, neden Türkiye'de kalmadım, neden burayı seçtim ondan bahsetmek istiyorum. Bu konuyu bulmamda yardımcı olan arkadaşlarım Emine ve Uğur'a çok teşekkür ediyorum. Başlığı da onlar buldular, sağ olsunlar. Onlar da İngiltere'de yaşıyorlar. Onların da güzel bir kanalı var. Aşağıya linkini bırakacağım, oradan bulabilirsiniz. İngiltere'ye gitmek isteyenler de onlardan feyiz alabilirler. Ama bugün ben neden Amerika ondan bahsetmek istiyorum. Üniversite eğitimimi ODTÜ'de tamamladım. Daha sonra yüksek lisansa başladım ODTÜ'de yine. Aynı bölümde kimya bölümünü bitirdim. Yüksek lisans yaparken bir yandan işte bakıyordum. Akademi mi, endüstri mi buna karar vermeye çalışıyordum. Üniversitedeyken staj da yaptım bir şirkette. Aslında o yüzden endüstri de bana yakın geliyordu. Ama akademiyi de seviyordum. Çünkü konuşmayı, anlatmayı çok seviyorum. Paylaşmayı, aktarmayı çok seviyorum. Yüksek lisans dönemimde iş ararken biraz umutsuzluğa kapıldım. Çünkü ya sizin seçmek istediğiniz güzel seçenekler sizi kabul etmiyorlar. Çünkü dayınız, amcanız yok. Bir referansınız yok, kibar tabiriyle. Sizi işe almak isteyen yerlerde size yüksek lisans bitirmiş kalifiye eleman muamelesi yapmıyorlar. Siz de onların şartlarını uygun bulmuyorsunuz ve kabul etmek istemiyorsunuz. Benim karşıma böyle çok fazla iş imkanı çıktı. Ben kimya bölümü bitirdim. Fakat işe almak isteyenler daha çok sanki teknisyen arıyor gibiydiler. Kimya bölümü daha çok Ar-Ge'den, üretmeden, satıştan oluşuyor. Hangi alanı seçmek isterseniz. Türkiye'nin durumuna baktığımda insanlar araştırma geliştirmeden çok üretip satışa odaklanmışlar ve siz araştırma geliştirme yapmak istediğinizde, çünkü yüksek lisanstan sonra böyle bir iş yapmaya devam etmek istiyorsunuz. Bunu yapmak istediğinizde size fırsat tanımıyorlar. Araştırma geliştirme yapmaktan çok gelin buraya işi bitirin gidin şeklinde bir seçenek sunuyorlar size ve doğal olarak bunu yapmak için size teklif ettikleri fırsatlar, imkanlar ve maaşlar sizin beklentiniz gibi olmuyor. Yüksek lisansı bitirirken umutsuzluğum daha da arttı. Tezimi verdim. Hala iş arıyordum. Görüştüğüm firmalardan ya red geliyordu ya ben onların seçeneklerini beğenmiyordum kısacası. Daha sonra doktora imkanı çıktı karşıma. Buradaki hocamla iletişime geçtim. Bunu da ayrıntılı olarak daha sonra anlatmak istiyorum. Nasıl başvurdum, bu imkan nasıl ortaya çıktı, nasıl kabul aldım bunları da anlatacağım. Fakat bugün buraya geldikten sonrasını ya da gelmeden önce neler düşündüğümü anlatmak istiyorum. Doktoraya başvurdum, kabulümü aldım. Başvurumdan önce ve kabulümden önce ülkenin gidişatı, ülkedeki durumlar canımı çok sıkmaya başlamıştı. Bu canımı sıkan durumları elimizden geldiğince tabii ki düzeltmeye çalışıyoruz. Kendinizi geliştiriyorsunuz, faydalı şeyler yapmaya çalışıyorsunuz. Belki bunu bir topluluk olarak yapıyorsunuz ama bu çok kısıtlı kalıyor. Bunu toplumun geneline yaymadığınız sürece rahatsız olduğunuz durumlar devam ediyor. Siz ne kadar kendinizi geliştirirseniz, değiştirin, çevreniz buna hazır olmuyor ya da hala çevredeki problemler sizi etkiliyor oluyor. Diyorsunuz ki o zaman ben bu çevreden çıkarım, kendi gelişimimi durdurmaktansa kendi gelişimime devam ederim ve daha sonra doğduğum, büyüdüğüm yere dönüp burayı daha değiştirebilirim, güzelleştirebilirim. Dönmeme de aslında gerek yok belki de. Oradan da yapabileceğim şeyler var. Bunları oradan da belki gerçekleştirebilirim. Bu düşüncelerle yurt dışı düşünmeye başlıyorsunuz. Neden doktora diye sorarsanız öncelikle. Çünkü Amerika'ya gelmenin en kolay yollarından biri doktora yapmak. Bu ama şöyle bir şey değil. Ben Amerika'ya gitmek istiyorum ya da ben yurt dışına gitmek istiyorum ama o zaman doktora yapmalıyım. Bu herkesin kaldırabileceği bir şey değil. Yani kafanızın bir köşesinde doktora yapmak yoksa bunu başaramazsınız. Sadece Amerika'ya gelmek için doktora yapmak pek mümkün değil. Ama evet akademi de olabilir. Hem ben kendimi geliştirmek istiyorum derseniz eğer. Evet doktora çok büyük bir fırsat, çok büyük bir imkan. Bunu düşünmeye başladığınızda iyileriyle kötüleriyle hem Türkiye'yi hem yurt dışını düşünüyorsunuz. Bir karar vermeniz gerekiyor. Fırsatları değerlendiriyorsunuz. Ben nerede yapabilirim? Türkiye'den gidersem yapabilir miyim? Nereye gidersem rahat olabilirim? Nerede daha iyi eğitim alabilirim? Ya da dil olarak nerede daha rahat hareket edebilirim? Bunları düşünüyorsunuz. Ben ODTÜ çıkışlı bir öğrenciyim. İkinci dilim İngilizce. Mükemmel bir İngilizcem yoktu buraya gelmeden önce. Hala da var diyemem ama mecbursunuz İngilizce öğrenmeye. Çünkü ODTÜ %100 İngilizce eğitim veren bir üniversite. İngilizce konuştuğunuz yerde daha rahat edebileceğinizi düşünüyorsunuz. Doğal olarak ben de
Amerika'yı tercih ettim bunun için. Türkiye'de canımı sıkan olaylara kısaca değinmek istiyorum şu an. Belki daha sonra kıyaslama yaparken başka videolarda daha ayrıntılı anlatabilirim ama birincisi bu iş olanakları. İş olanağı yok değil ama iş olanağı size yok. Üniversiteden mezunsunuz, yüksek lisans yapmışsınız. Çok iyi bir yere girmeniz lazım eğer yaptığınız işler iyiyse, ki ben yeterli olduğumu düşünmüştüm. Çünkü akademik olarak baktığımızda mezun olurken ikinci dilim çok iyi seviyedeydi. Çok güzel projeler başardım. Yüksek lisanstan mezun oldum. Çok iyi bir not ortalamam vardı. 5 tane makale yazmıştım mezun olmadan önce. Fakat işe gittiğinizde size direkt bu soruyu tabii ki sormuyorlar ama siz orada size sorulan sorulardan ya da daha sonrasında size verilen cevaplardan şunu anlıyorsunuz. Senin buraya girmek için bir referansın var mı? Kesinlikle referansın kötü bir şey olduğunu söylemiyorum. Referans tam aksine çok güzel bir şey. Yani siz o işte çalışmak için o yeterliliğe sahipseniz size referans olarak biri sizi önerebiliyor ve insanlar tabii ki güvenebildikleri, tanıdıkları insanları almak istiyorlar. Ama yine başta bahsettiğim gibi o konuda yeterliyseniz. Ama Türkiye'de bu iş bu şekilde işlemiyor. Ben çok zekiyim, müthiş, başarılıyım gibi bir iddiam söz konusu değil. Ama diyorsunuz ki ben kendime bir şeyler kattım, yetiştirdim kendimi bu yaşa kadar, boş durmadım. Artık benim değerimi anlayacak bir yere gitmek istiyorum ve orada bir şeyler yapmak istiyorum. Aslında belki bu bile sizin çıkmanıza neden olmayabilir. İstediğiniz yerde işe başlayamayabilirsiniz. Fakat ona eş değer yerlerde işe başlama umudunuz olabilir. Ama Türkiye'deki durum göz önüne alındığında artık olmaz, ben burada yapamam dediğiniz noktada gerçekten her şeyi bırakmayı göze alıyorsunuz. Şöyle düşünüyorsunuz bir yerden sonra. Bunu söylemek çok acı ama akşam ben sokakta yürürken biri bana tecavüz etse, ben o insanın ceza almayacağı şüphesini duyuyorsam bir ülkede, o ülkede yaşamak istemiyorum. Artık bir süre sonra bunu düşünüyorsunuz. Yani bu geldiğiniz son nokta oluyor. Belki bir yerde kendinizden geçtiniz ve diyorsunuz ki ben artık aile kuruyorum. Belki ileride çocuğum olacak. Sadece benim çocuğum olması önemli değil. Gördüğünüz diğer çocuklar için de aynı şey geçerli. Bu çocuğa herhangi biri herhangi bir kötülük yaptığında cezasız kalacaksa o ülkede artık yaşamak istemiyorum diyorsunuz bir yerden sonra. Ve kalkıp gurbet ellere geliyorsunuz. Amerika gerçekten bir gurbet çünkü çok uzak. En yakın yerinde oturuyorum ben Amerika'nın. Yani Türkiye'ye en yakın mesafedeyim. Buradan uçağa binip tek uçuşla İstanbul'a gelmem 10 saat sürüyor. Amerika'ya gelmeden önce bildiğimiz şeyler aslında çok sınırlı. Ben buraya geldikten sonra bunu anladım. Biz sadece Amerika'yı filmlerden biliyoruz. Amerika harika bir yer, özgürlükler ülkesi. İnsana değer veriliyor, geniş alanlar var, kişisel alanlar var, herkes birbirine saygı duyuyor. Gördüğümüz genelde filmlerden bunlar. Bunlar gerçek. Ama tabii görmediğimiz yönleri de var, dezavantajları da var. Ama bu avantajlar sizi çekiyor buraya. Buraya sizi çekiyor ve sizin burada kalmanızı sağlıyor. Buraya gelmeden önce aklımda hep şu vardı. Amerika'ya gideceğim. Türkiye'de gördüğüm hukuksuzluk, adaletsizlik, liyakatsizlik, bunları Amerika'da görmeyeceğim. Eğitimime daha rahat devam edebileceğim. Çünkü ODTÜ'de yüksek lisans yaparken eğitime verilen önem de canımı çok sıkan konulardan biriydi. Ve düşündüm ki Amerika'ya gittiğimde eğitimime güzel bir şekilde devam edebileceğim. Kesintisiz olacak bu eğitim. İşte fırsatları bize sunabilecekler. Önümüze taş koymaktansa, bunu şu yüzden söylüyorum. ODTÜ'den ötürü söylüyorum. Çünkü ODTÜ'de sıkıntılar yaşadık. Bütçe verilmiyordu, istediğimiz projeleri yapamıyorduk, öğretim elemanı sıkıntısı çekiliyordu, asistanlığa başvuruyorduk, o kadar az kadro açılıyordu ki ne bu kadrolara öğrencilere yetiyordu ne de doktora ve yüksek lisans yapan insanlar kadro bulup asistanlığa girebiliyordu. O yüzden ben ODTÜ'de çok sıkıntı çektim bu konuda. Ona rağmen müthiş işler başaran bir üniversite. Gerçekten şunu söylemek istiyorum. ODTÜ Türkiye'ye rağmen müthiş işler başaran bir üniversite. Buraya gelirken aklımda hep eğitim ve rahat yaşamak konusunda güzel fikirler vardı. Burada şunları gözlemledim.
İnsanlar gerçekten kişisel alana çok değer veriyorlar. Bu benim Türkiye'de çok dert yandığım bir durumdu. Kimse kimseye karışmıyor burada. Mahalle baskısı denilen şey Amerika'da yok. Türkiye'de hep şu durum vardır ya, el alem ne der? Hareketlerimizi hep buna göre düzenleriz. İnsanlar ne konuşur? İnsanlar ne söyler? Halbuki insanlar senin evinin içinde değillerdir. İnsanlar sen zorda kaldığında birçoğu yardım etmez. Hatta bir tekme vuran da onlar olur genelde. Ama size her konuda eleştirmeyi bilirler. Bu burada yok. İnsanlar sadece siz istediğinizde size yardım ediyorlar. Siz istediğinizde fikir veriyorlar. Ve sizin özel hayatınıza, özel yaşam alanınıza çok saygı duyuyorlar. Bu hem bu mahalle baskısı tarzı söylediğim fikir olarak, yaşantınıza karışmak olarak böyle, hem de fiziksel olarak böyle. Yani insanlar gelip sizin dibinizde burada durmazlar, duramazlar da. Siz rahatsız olursunuz. Pandemi sürecinde social distancing dediğimiz sosyal, nedir onun Türkçesi? Mesafe işte. Sosyal mesafe durumunu Amerika'da zaten normalde de yaşarsınız. Bu pandemiye özel değildir. İnsanlar uzak mesafelerde dururlar birbirlerine. Bu demek değil ki arkadaşlar birbirini gördüğünde sarılmazlar. Böyle bir şey yok. Sadece insanlar arasında değil, burada göreceksiniz evler arasında da çok büyük mesafeler var. Dip dibe evler yok. Tabii bu daha çok benim yaşadığım yerle ilgili belki. Ben biraz büyük şehre uzakta yaşıyorum. Evet, New York'ta görüyorsunuz insanlar tıkış tıkış kalabalıklar ama bu orada o şekilde yürümek zorunda kaldıkları için. Bu Türkiye'nin genelinde böyleyken biz genelde şehirlerimizi bir yere topladığımız ve çok kalabalık olduğumuz, çok kalabalık yaşadığımız için böyle ama burada büyük şehirler haricinde fiziksel olarak çok temas olmaz. Evler arasında çok kısa mesafeler olmaz. Böyle güzel bir özelliği var buranın. Özgürlük konusuna gelirsek, evet burada özgürsünüz. Kimse kimsenin düşüncesine, dış görünüşüne, nasıl davrandığına karışmadığı için burada daha rahat davranabiliyorsunuz, daha rahat düşünebiliyorsunuz, daha rahat konuşabiliyorsunuz. En önemlisi bu bence. Türkiye'de bunun eksikliğini çekiyoruz. İnsanların birbirine saygı duyması, dilediğinizi istediğiniz gibi söyleyebilmeniz, bunu söylersem başıma ne gelecek diye düşünmemeniz çok güzel. Bunlar buraya geldiğimde gözlemlediğim ve burada kalma isteğimi arttıran durumlar. Bir de buraya gelmeden önce düşündüğüm eğitim durumu var ki onu da gözlemleme fırsatım oldu. Düşündüklerim konusunda haksız çıkmadım. Şöyle söyleyebilirim. Şu an doktora yaptığım okulu ODTÜ ile kıyaslarsam hala ODTÜ'yü daha önde, daha ileride, daha başarılı buluyorum. ODTÜ her ne kadar bir şeyleri değiştirip bir şeyler başarmaya çalışan bir üniversite olsa da hala Türkiye'de ve hala Türkiye'nin izlerini orada da görebiliyoruz. Ama buraya geldiğimde buradaki koşullar, buraya sağlanan imkan, üniversiteye sağlanan imkan, buradaki eğitim sistemi, burada öğrencilere kazandırılan alışkanlıklar çok farklı. Aradaki farkı çok net görebiliyorsunuz. Kaldı ki ben sadece kendi üniversitemden bahsediyorum. Bunun çok daha başarılı üniversiteleri var. Boston Üniversitesi gibi, MIT gibi, Harvard gibi herkesin bildiği üniversitelerden bahsediyorum. Oradaki eğitim tabii ki çok daha iyi. Olanaklar çok daha fazla. Beni düşündüren ve ODTÜ'de sıkıntı çektiğim konu tabii ki bir de iş bulma konusu. Akademiye devam edecekseniz o ayrı bir konu. O biraz daha burada farklı. Fakat endüstriye devam etmek isterseniz tabii ki buradaki iş olanakları daha fazla. Ben kendi alanımdan söylemek istiyorum. Ben buraya alanımı değiştirip geldim. Kimya bölümünden enerji mühendisliği bölümüne geldim. Ama hem kimyada iş aramak istediğimde hem enerji mühendisliğinde iş aramak istediğimde olanakların Türkiye'den çok daha fazla olduğunu görüyorum. Çünkü iki alanda araştırma geliştirme üzerine kurulu bir alan. O alanda iş bulmak burada çok daha kolay. Fırsatları çok daha fazla ve en önemlisi siz o işi hak ediyorsanız o işi alıyorsunuz. Tabii ki referans önemli, ilişki kurmak önemli, network önemli, insanlarla tanışmak, onların size referans olmasını sağlamak. Ama bu referans akrabalık ilişkileriyle, hatır gönül ilişkileriyle değil. O insanlar sizin yetkinliğinizi fark ettiğinde sizi zaten bir yere tavsiye ederken kuşku duymuyorlar. Yani siz o işi yapabilecekseniz size öneriyorlar, size referans oluyorlar. Aynı şey işle de ilgili. Siz işe başvururken size kimi tanıyorsunuz diye sormuyorlar. Evet, referans herkes istiyor. Çünkü siz bir şey söylüyorsunuz ama bunun bir dayanağı olmalı. Doğru mu söylüyorsunuz, yalan mı söylüyorsunuz, nasıl bir insansınız? Sizi sormalılar birilerine.
Ama sizin referans göstereceğiniz insanlar halanız, dayınız, amcanız değil. Sizin burada referans göstereceğiniz insanlar kendi profesörünüz, bir seminerde tanıştığınız ve sunum yaptığınız başka bir profesör, bir şirketin yöneticisi, başka bir çalışma arkadaşınız. Onlar size referans oluyorlar. Çünkü sizin nasıl çalıştığınızı biliyorlar. Ben enerji mühendisliğinde işe başlamak istiyorum. Tabii ki şu an yetkinliğimin olduğunu düşünüyorum. Çünkü mezun olduğumda enerji mühendisi doktora olacağım. Ve iş olanaklarına baktığımda hem şu an yaşadığım bölgede yani Massachusetts eyaletinde birçok şirket olduğunu görüyorum. Hem de istediğimde farklı eyaletlerde farklı iş olanakları olduğunu fark ediyorum. Mesela en son kafayı Gigafactory'e takmıştım. Enerji üzerine kurulan bir fabrika ve benim yaptığım işlerle de örtüşen bir şirket. Derinlemesine hala araştırma yapmadım çünkü şu anki önceliğim iş bulmak, iş aramak değil. Fakat en azından olanaklarımı değerlendiriyorum ki burada kalabilir miyim? Burada kalsam ne yapmak istiyorum? Burada staj olanaklarım var mı? Bunları görmek istiyorum. Bu sadece en üste koyduğum bir hedef. Kafayı buna taktım derken illaki bu şirkete girmek istiyorum değil. Ben buraya da girebilirim, o yönde çalışmalıyım şeklinde düşünüyorum. Şu anki önceliğim en iyi şekilde alabildiğim en yüksek donanımla doktora sürecimden mezun olmak. Şöyle bir soru olabilir. Neden Amerika? Neden Avrupa değil? Neden başka bir yer değil de Amerika? Çünkü benim ilk nedenim bu konuda dil. Başka bir dil öğrenmek çok güzel bir şey. Bir dil bir insan, iki dil iki insan demişler. Fakat bunu kısa sürede başarmak zor. İngilizce ikinci dilim ve üniversitede öğrenip geliştirdiğim bir dil. İngilizce konuşulan bir yer tercih etmeliydim. Neden İngilizce konuşulan diyorum? Çünkü İngilizce eğitim veren Avrupa'da da üniversiteler var. Oraya da gidip İngilizce eğitim görebilirsiniz. Fakat ben buraya sadece eğitim hayatımda kalacağım diye gelmedim. Yaşamak için geldim. Sosyal dilin de çok önemli olduğunu düşünüyorum. Evet İngilizcem iyi, burada daha da geliştirdim ama hala sorarsanız sosyal dil olarak Türkçenin yanına bile yaklaşamaz. Ortamlarda konuşulan dil çok farklı. Siz daha çok akademik İngilizce konuşuyorsunuz. Eğitimde kalıp bir İngilizce var. Evet insanlarla da iletişim kurabiliyorsunuz ama sosyal bir çevreye girdiğinizde, arkadaş ortamına girdiğinizde Amerikalılar kendi aralarında konuşurken bazı konuşmaları, durumları anlamıyorsunuz. Türkiye'deki o terimler, arada konuşulan konular, şakalar, benzetmeler bunlar İngilizce'de tam olarak anlaşılamıyor. Konuştukça öğreniliyor evet. Arkadaş ortamında biri birine bir şey söylüyor. Siz ne demek istediğini anlamıyorsunuz. Soruyorsunuz. Sorarak öğreniyorsunuz. Daha sonra siz de kullanabiliyorsunuz ya da anlayabiliyorsunuz. Ama bu biraz sancılı bir süreç. İnsanları durduruyorsunuz ve soruyorsunuz. Burada ne demek istedin? Ya da konuşuyorsun arkadaşınla. O sana bir şey söylüyor. Gülmeni bekliyor. Sen gülmüyorsun çünkü anlamıyorsun. Ona sormak zorunda kalıyorsun. Ne demek istedin şimdi? Esprinin manası kalmıyor. Zaman geçmiş oluyor falan. Evet bir sonrakinde anlıyorsun ama bu bir tane iki tane değil. Bundan bir sürü var. Size aynı espriyi yapmıyor aynı kişiler ya da farklı kişiler. Doğal olarak bunu öğrenmeniz gerekiyor. Bu da sancılı bir süreç. Bunu İngilizce yapmak biraz daha kolay. Çünkü İngilizce temeliniz var. Geliştirdiniz, geldiniz. Burada en azından ne demek istedin diye bile sorup o anlattığında anlayabiliyorsun. Çünkü sana Türkçe anlatmıyor, İngilizce anlatıyor. Ama bunu şu an için Almanca'da, Fransızca'da, İtalyanca'da tahmin edemiyorum. Evet hala burada sıkıntı çekiyorum sosyal dil konusunda ama kendimi geliştirebileceğimi düşünüyorum. Dert yandığım bir konu var. Çok fazla Türk arkadaşlarla takılıyorum. Bu o arkadaşlardan dert yanmak anlamında değil, çok fazla Türkçe konuşuyorum. O biraz sıkıntılı. Yani İngilizce konuşmayı, geliştirmeyi önlüyor biraz. O yüzden daha çok Amerikalı arkadaşlar ya da farklı ülkelerden gelen arkadaşlar edinmeye çalışıyorum. Avrupa'yı düşünmememin bir ikinci nedeni de tabii deneyimlemedim ama duyduğum, gördüğüm kadarıyla belki önyargılı diyebilirsiniz ama ırkçılık konusu. Oraya gittiğimde Amerika'daki kadar hoş karşılanmayacağımı düşündüm. Çünkü arkadaşlarımın deneyimleri hep
o yöndeydi. Evet, tabii ki çok iyi insanlarla karşılaşanlar da vardı. Çok iyi ortamlarda çalışıp eğitim görenler de vardı. Ama genel olarak herkesten duyduğum bir ırkçılık meselesiydi. Amerika'da ırkçılık yok mu derseniz bize yok. Evet, hep duyuyorsunuz zenci, politically correct olmak gerekirse Afrikalı Amerikalı insanlara karşı, yani ten renkleri koyu, siyahi olan insanlara karşı burada bir ırkçılık var mı? Bence hala bir soru işareti. Evet, biz görmüyoruz çünkü bizim onların maruz kaldığı ırkçılığı gözlemleme şansımız çok olmuyor. Varsa hala. Amerika bunu yenmeye çalışıyor diye düşünüyorum. Çünkü bu dediğim mesela düzeltmeler, kelimelerin oynanması, bunların hepsi o insanları rencide etmemek için yapılıyor. Ama hala sanki bir ayrım var gibi geliyor bana. Ama farklı milletler açısından ırkçılık sorarsanız bunu zaten Amerika'da yapmak mümkün değil. Çünkü Amerika'nın yarısından fazlası zaten farklı ülkelerden göçüp gelip burada eğitim gören, buraya yerleşen, burada çalışan insanlar. Burada çok fazla Hintli nüfusu, çok fazla Çinli nüfusu var. Avrupa'dan çok insan burayı tercih etmiyor, evet. Ama Türkiye ve doğusundan bu tarafa gelen çok fazla insan var. Eğitim için gelip, iş hayatında burada kalıp, burada yaşamına devam etmek isteyen çok insan var. Benim gözlemlediğim, eyaletim için söylüyorum, burada ırkçılık yok bizlere karşı. İlla ki denk gelirsiniz, bir kişi size ırkçılık yapar. Ama bu kişiye özgüdür. Türkiye'de de var böyle insanlar ya da Avrupa'da zaten, Hindistan'da da vardır, Çin'de de vardır. Ama bu bireysel. Toplum olarak bir ırkçılık var mı? Ben görmedim. Belki başka eyaletlerde bunu deneyimleyen arkadaşlar olabilirler. Onlar bildirebilirler, yorum yazabilirler. Oradan öğrenebiliriz hangi eyalette nasıl yaşıyor herkes. Fakat ben burada ırkçılık konusunda bir sıkıntı çekmedim. Burada yaşamaktan memnunum. Buraya gelmekten mutlu olduğumu, burada yaşamak istediğimi söylüyorum. Bunu izleyenler yorum yapıyorlar, bana e-mail atıyorlar. Bazı arkadaşların düşünceleri şu yönde oluyor. Senin fırsatın vardı, gittin, biz ne yapalım? Biz burada kötü şartlarda yaşıyoruz, karamsarız. Oraya gelme şansımız yok ya da çok az. Biz o zaman ne yapmalıyız diyorlar. Bunun tam bir cevabı bende yok. Kişisel önerim kendini geliştirmek. Ben çok şanslı, çok zengin, çok başarılı, hayatın kaymağını yiyen bir insan değilim. Değildim de. Ben kendime yatırım yaptım. Herkese bunu tavsiye edebilirim. Kendinize yatırım yapın. Kendimi geliştirmeye çalıştım olabildiğince. Birikim çok önemli diye düşünüyorum. Bilgi birikimi, parasal anlamda birikim diyebilirsiniz ki bu şartlarda Türkiye'de nasıl parasal anlamda birikim yapalım. Haklısınız. Buna da diyecek bir şeyim yok. Fakat herkes elinden geldiğince geliştirmeli, kendini geliştirmeli, maddi durumunu geliştirmeli. Ben nasıl geldim? Evet, bunu anlatacağım diğer videolarda. Evet, biraz şans yardım ediyor insana. Ama ben en önemli şeyin kendini geliştirmek olduğunu düşünüyorum. Kendinizi sevin, kendinizi geliştirin. Nereden ne alabilirim, ne öğrenebilirim diye bakın. Bu benim fikrim. Herkes şikayet eder. Birileri bir şeyleri değiştirmeye çalışır. Ya toplumu değiştirmeye çalışır, ya kendini değiştirmeye çalışır, ya da yaşadığı yeri değiştirmeye çalışır. Bunların en azından bir tanesini yapabiliyor olmak bile hem kendinize hem bu dünyaya katkı sağlar. Ben elimden geldiğince bilgi aktarmaya, paylaşmaya, yardımcı olmaya çalışacağım. Yorum yapabilirsiniz, bana e-mail atabilirsiniz. E-mail atan arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Hepsini cevaplamaya çalışıyorum. Şimdilik hoşça kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere umarım. Takipte kalın. Demeyeceğim, buraya keseceğim. Dur şöyle de bak. Şimdi ben anlattım, atladığım şeyler, kafanızda kalan sorular vesaire olursa onları yorumlara yazın de. Videomu beğendiyseniz likelayın de. Ama olmadıysanız abone olun de, subscribe edin de, çanları açın de. Ben anlatmaya çalıştım. Bu kadar sürede sadece bu kadar konuya değinebildim. Aklınızda kalan soru işaretleri varsa, bilmek istedikleriniz varsa yine yorum yapabilirsiniz, bana yazabilirsiniz. Gerek size direkt cevaplamaya çalışırım, gerek yine video çekerim, o şekilde cevap vermeye çalışırım.
Bana da katkı sağlar. Diğer arkadaşlara da yardımcı olur. Burayla ilgili fikir edinmek isteyen, buraya gelmek isteyen, öğrenmek isteyen, kendini geliştirmek isteyen arkadaşlar da buradan bilgi edinebilirler. Çok teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Şimdilik hoşça kalın. Videomu beğendiyseniz likelayın. Abone olun de şunu ya. Demeyeceğim. Aşkım olmaz bu böyle. Demeyeceğim. Tutturamazsın sen bu kanalı. Kanalı iptal.